Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta bir ücretsiz şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunlara bakalım. Tılsıması geldi. Evrensel enerji kartı, şans, fırsat, popülarite, yıldızının parlaması, güç ve istikrar dedi. Genel olarak günün enerjisinde ciddi şekilde şanslı olduğu bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi tılsım asıl sistemin ona sunduğu, kişilere sunduğu fırsatlardan bahseder. Çok güzel bir enerji var burada. Özellikle parasal konularda, iş hayatıyla ilgili burada güzel bir fırsat eline geçecek olabilir aklınızdaki kişinin. Ciddi şekilde şanslı olduğu ve bu şansı güzel kullanabilirse eğer hem tanınırlığının arttığı bir durum ortaya çıkacak diyebiliriz. Tılsıması dediğim gibi güzel bir fırsatın sunulmasından bahseder. Bazen parasal konular yani iş hayatında olabilir. Bazen de böyle ikili ilişkilerdeki başlangıçlardaki özellikle güvenle ilgili yeni bir başlangıç yapılmak isteniyorsa geçmiş bir ilişkidir. Ama güvenle ilgili problemler yaşanmıştır. Artık daha güvenilir bir enerjiyle yeni bir başlangıç yapma isteği vardır. Böyle bir enerji içinde yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Şimdi sıkışmış, ara verme ve dönüşüm kartı. Bir süredir kendini çok sıkışmış enerjilerde hissediyor olabilir aklınızdaki kişi. Nasıl yapacağını bilemediği, maddi manevi sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş ve bu sürecin içerisinde olabilir şu an enerjisinde. Biraz kendini çektiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz genel manada. Burada bu zamana kadar çok fazla işte maneviyata, kendi yaşadıklarına odaklanmayan bir enerji ise günün enerjisinde daha çok böyle sessiz, sakin kalıp dinlenmek istediği, bazı şeyleri değerlendirmek istediği bir sürecin içerisinde olabilir. Dönüşüm kartı geldi. Burada birazcık şey hissettirdi. Gönüllü bir değişim dönüşüm değil de sanki zorunda kalma durumu var gibi diyebiliriz. Özellikle gizli saklı bazı durumlarla ilgili hayatında bazı değişiklikleri yapmak zorunda olduğunu düşünüyor olabilir. İletişim kurma isteği, keder ve elem, karşılık bulamama, pişman olma, basiretsizlik, yenilik ve tazelenme kartları geldi. Şimdi özellikle kendini sıkışmış hissettiği konularla ilgili yaptığı şeylerden ciddi bir pişmanlık duyan bir aklınızdaki kişi var. Buradaki tutunduğu tavır onu biraz sıkıntıya sokmuş olarak görünüyor. Ve bu konuları anlatmak istediği bir sürecin içerisinde özellikle bu sıkışmış enerji içerisinde en çok da vicdan yapıyor olabilir. O yüzden burada pişmanlıkları ile ilgili konuşmak istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Ciddi bir üzüntülü durum var. Aslında harekete geçmekle geçmemek arasında gidip gelen bir enerji içerisinde. Basiretsizlik geldi. Şimdi buradaki ara verme daha çok böyle dinlenme olarak hissettiriyor ama bazıları için de buradaki ara verme nasıl söyleyelim, ilişkiye ara verme olabilir. Yani biraz böyle negatif manada olabilir. Ama genel olarak baktığımızda dinlenmesi gerektiğini düşünen bir enerjide, ciddi bir keder enerjisi var üzerinde ve burada da neyi nasıl yapacağını çok da bilemiyor diyebilirim açıkçası. O sıkışmış enerji burada daha da kendini gösteriyor diyebiliriz. Şimdi değişim ve dönüşüm istiyor, yenilik istiyor, yeni başlangıçlar istiyor ama karşılık bulamamaktan ciddi şekilde de korkan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi genel olarak baktığımızda sıkıntılı bir sürecin içerisinde ama buranın artık değişip dönüşmesi gerektiğinin de farkında olan bir enerjide. İşte bu alandan çıkabilmesi adına da sistem ona destek oluyor ya da olacak olabilir. Şimdi genel enerjiler bu şekilde ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında, iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir? Bunlara bakalım. Para kraliçesi,
Kılıç dokuzlusu ve güneş. Evet. Şimdi iş hayatında şanslı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Güven duygusunu burada daha da net olarak hissedeceği bir sürecin içerisine giriyor. Burada bazılarınız için herkesin geçerli olmayacak ama bazılarınızın aklındaki kişi bir dişil enerjiyle ortaklık yapacak olabilir. Maddi bir destek alacak olabilir. Anne olabilir, abla olabilir. Burada güzel bir enerji var. Ve bu durum onun biraz daha böyle rahatlamasına, kendini güvende hissetmesine, özellikle parasal konularda da güvende hissetmesine sebep olacak diyebiliriz. Güzel geldi bu enerji. İş hayatıyla ilgili beklediği bir haber olabilir. Buradaki o sunulan fırsat. Şimdi illa şey gibi de düşünmeye gerek yok. Örneğin bir iş başvurusu yapmış olabilir. Bu iş başvurusu olumlu sonuçlanacak olabilir. Ya da burada şimdi iş hayatından bir kişinin güvenini sarsmış olabilir. Bir yanlışlık yapılmış olabilir. Resmi bir yanlışlık yapılmış olabilir. Evet, biraz resmiyetle alakalı bir durum var diyebilirim çoğunluk için. Ve burada artık yapılan o yanlışla beraber bu alanı telafi edebilmek adına harekete geçirilen bir sürecin içerisinde olacak. İş hayatı ama ne kadar böyle negatif bir durum daha öncesinde oluşmuş gibi görünse de güzel enerjilere doğru geçiş yapıyor. Şimdi sizinle ilgili neler olabilir dediğimizde direkt zaten kılıç dokuzlusuyla pişmanlık enerjisi geldi. Biraz önce de pişman olma kartı gelmişti. Özellikle birbirinize söylediğiniz negatif cümleler, kelimeler varsa, özellikle size söyledikleri varsa burada çok ciddi şekilde pişman olduğu bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Çok can yakıcı şeyler yaşamış olabilirsiniz ve bu durum artık ilk etapta bu kadar etkilememiş olabilir ama şu an enerjisinde ciddi şekilde onda bir pişmanlık oluşturuyor ve aranızdaki sevginin çok net bir şekilde farkına varmaya başladığı bir durumun içerisinde. Şimdi aşk kartı geldi. Burada evet aşk sevgiden bahseder ama anlamlarından biri güzel olduğu kadar acı veren yoğun duygular diyor bize duygu kartı. Şimdi burada ciddi şekilde evet sevgi var ama acı çekme durumu daha yüksek. Özellikle söylediği bazı şeylerden çok ciddi bir pişmanlık duyuyor size karşı. Şimdi aile hayatında neler olabilir? Neler olabilir? Güneş, balık ve haç kartı. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Aileyle ilgili bazı konular gizli kalmış. Kişinin hayatında işte travmatik bir durum olabilir. Fiziksel ve psikolojik acı çekmekten bahseder haç kartı bize. Şimdi buradan balık kartı da korku ve tedirginlikten bahseder. Özellikle hayatındaki o ters giden durumları, korku oluşturan bazı duygu ya da durumları daha net görmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak aileyle ilgili. Buradaki aile bugünkü mesaj olarak yani aile kartında, aile bölümünde diyelim daha doğrusu daha çok korktuğu, hayatta belki ilerlemesine engel olan durumlar neyse aileden kaynaklı olan bunları görmeye başladığı bir gün olacak. Konuşamadım. Bugün konuşamama günü. Burada öyle bir enerji var ki gizli kalmış, saklı kalmış durumların ortaya çıkması. Güneş kartı gizli kalanları ortaya çıkarmaktır, aydınlıktır, şifadır. Ve farkındalığa ulaşan ya da ortaya çıkan her gerçek zaten şifalanmak için çok büyük bir adımdır. Burada da böyle bir güzel enerji var aslında diyebiliriz. Evet. Devam edelim. Şimdi sistem aslında genel olarak baktığımızda enerji olarak çok ciddi şekilde destekliyor aklınızdaki kişiyi. Umarım bu fırsatları net görebilir. Umarım bu fırsatları güzel değerlendirebilir. Bunları yapabilirse eğer çok güzel enerjiler hakim olacak ileriki süreçlerde hayatında. Şimdi sizin hayatınızda neler olabilir buna bakalım. Kader çarkı. Evrensel enerji kartı fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket dedi. Güzel. Genel olarak baktığımızda güzel bir enerji hakim. Kader çarkıyla beraber hayatınızda güçlü değişimlerin olduğu bir sürecin içerisindesiniz. Şimdi kader çarkı iki anlamda gelebilir. Pozitif manada da olabilir. Negatif olarak da görebiliriz. Şimdi her şey aslında pozitife hizmet eder baktığımızda.
görmemiz gereken alanları aydınlatır. Ama burada daha kolay ve güzel olaylarla bize bilgi aktarıyor diyebiliriz kader çarkını. Güzel bir enerji var. Daha çok böyle annelik içgüdüsünün olduğu besleme, koşulsuz sevgiyle ilgili konuların bugün daha hakim olacağını söyleyebiliriz alanınızda, hayatınızda. Bağlılık, özgür irade, aile kartı geldi. Şimdi özellikle aileyle ilgili bağlılık, bağımlılık konularında bazı şeylerin farkına varacak olabilirsiniz. Burada biraz bir enerji var. Daha çok aile olacak diyebilirim gündeminizde. Aile ve atasal durumlar, atalar, akrabalar genel manada bu enerjiler olacak. Burada biraz şöyle bir enerji var. Bağlılığınızdan dolayı birçok şeyi görmezden gelmiş olabilirsiniz bu zamana kadar. Vicdan, merhamet duygularınız çok yüksek olabilir ve bu duygulardan kaynaklı, ki bunların altında farklı duygular vardır bilinçaltında. Görünürde bu duyguları olduğu için çok fazla sizden alan enerjideki kişiler hayatınıza gelmiş olabilir. Ailede de böyle olabilir. Yani akrabalarınız hep işte bir şey olduğunda tamam bak ona gidersem o halleder. İşte para ihtiyacı olur. Ben ondan istesem verir. Herkesin her şeyine yetişen bir enerji olmuş olabilirsiniz. Burada biraz bunun karşılığını negatif şekilde alma durumu var diyebilirim. Ne demek? Siz dengeyi alma ve verme dengesini bozduğunuzda zaten hayatınıza bu alanı görebilmek için, orada dengeyi bozduğunuzu görebilmek için sistem zaten karşınıza hep alan enerjilerdeki insanları getirir. Burada özellikle yardım ettiğiniz, vicdan, merhamet duygusuyla yanında olduğunuz, bağlılık hissettiğiniz kişilerden yakın geçmişte negatif şeyler görmüş olabilirsiniz. Yani burada biraz bazen böyle içten içe kıskanılırsınız ya ve kıskanıldığınız için böyle bir öfke oluşur ya da sizden kendini daha aşağıda gören biri, değersizlik duygusu olan biri size karşı bir öfke ve kıskançlık besler ya ve karşılığında bazen negatif şeyler yapar. Böyle durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz ya da kalacak olabilirsiniz. Buraya dikkat edin. Burada ama güzel bir hayat dersi var. Öyle diyelim size. Çünkü kendi hayatınızda belki bu zamana kadar en net tanımlamalarınızdan biridir. Belki hayatta işte örnek veriyorum Ayşe olsun adınız. Ayşe çok merhametlidir. Yani Ayşe'nin ilk özelliği merhamettir ile başlıyorsanız ya da insanlar böyle başlıyorsanız sizinle konuşmaya işte o merhametin seviyesini bozduğunuz takdirde orada bir şeyler farklı değişir, dönüşür ve size bu alanı gösterir diyebilirim. Özgür irade, kayıp ve bitiş, anlaşmazlık ve çatışma. Şimdi genele baktığımda bugün daha çok dediğim gibi aile enerjisi çok yüksek. Bu anne babanın olduğu bir aile de olabilir ama akrabaların daha yani geniş bir aile diyebiliriz açıkçası bu alana. Burada özellikle bu yaşadığınız durum ya da yaşayacağınız durum ya da böyle hissettiğiniz kişilerle ilgili ciddi bir anlaşmazlık çatışma sürecine girebilirsiniz. Ve bu noktada bu zamana kadar belki kendinizi hiçbir zaman seçmemiş olabilirsiniz ama burada artık kendini seçen bir enerji var. Bitişleri kabul eden, kayıpları kabul eden ve ben diyebilen bir kişi var karşımızda diyebiliriz. Bu güzel, yani ne kadar böyle yorucu gibi görünse de hayat için ve sizin yolunuz için çok güzel bir adım diyebilirim. Aile, mücadele ve mukavemet, zafer kazanma. Şimdi burada artık genel olarak yaptığınız davranışlar, tavırlar sizin hayatınızda çok güzel sonuçlar size getirecek diyebiliriz. Şimdi burada aile kavramını daha net oturtacak olabilirsiniz. Ya da burada artık aile de olsa ben bir sınır çizmeliyim dediğiniz bir sürecin içerisine girecek olabilirsiniz. Şimdi birçok kez birçok konuya değiniyoruz burada ama özellikle affet, affetme, şu bu konularını çok fazla aktarıyorum. Şimdi buradaki genel olarak sistemin işleyişi üzerine bilgiler aktarmak. Kim size hangi bilgiyi veriyor olursa olsun lütfen kalbinizin süzgecinden geçirin. Bir bilgi doğru yanlış olarak yani doğru olarak size aktarılan bir bilgi olabilir ama onun doğru mu yanlış mı olduğunu ya da size uyup uymadığını siz karar verirsiniz. O yüzden lütfen yani bu videoları izlerken ben ya da farklı biri bir şey söylediğinde işte affedin ya da affetmeyin ya da işte sistem böyle işliyor. Ya arkadaşım kabul edersin etmezsin.
senin bileceğin bir şey. Yani sevgisizlikle kazanılan bir şey ben bilmiyorum. Sevgi her zaman kazandırır ama sevgisizlikle, öfkeyle, nefretle, çok özür dilerim ama insanın kendi içini böyle yemekten başka hiçbir şey elde edilebileceğini inanmıyorum. Çok net bunu söyleyebilirim. Bu şu demek değil. İşte hayatımızdan öfkeyi, nefreti hepimiz, yani bazı insanlar çıkardık. Bunu söylemiyorum. İnsanız. Her zaman öfkelendiğimiz zamanlarda olacak. Duygularımızı bastırmayacağız zaten. Farkına varıp o alanı güzel yönetebilmek önemli olan. Ama şimdi benim şu noktayı gerçekten anlamakta çok zorluk çekiyorum. Yapamayabiliriz. Bu alanda hiç şey değilim. Herkes de yapabilecek diye bir şey yok. Hayatımın her alanında da ben de yapıyorum diye de bir şey yok. Burayı yanlış anlamayın. Ama şimdi burada yaparsınız ya da yapmazsınız. Hayatta yaşadığınız şeyler ortada. Sizin yaptığınız davranışlar ortada. Diyorsanız ki ben bu hayatta hep ikili ilişkilerde sorun yaşadım. Ben bu hayatta örneğin iş hayatında hep sorun yaşadım. Ben bu hayatta şunu yaşadım, bunu yaşadım. Şimdi demek ki memnun değilseniz eğer o alanda, demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Şimdi karşınızdaki insanların değişmesini beklerseniz işte onlar onu yaptı, bunu yaptı da şöyle de böyle de. O zaman ya hiçbir ilişkinin içerisine girmemeniz gerekiyor. Tam ikili ilişkilerde bunu yaptınız ama özel hayatta bunu nasıl yapacaksınız? Ya da öyle bir şey ki zaten enerjinize göre sokakta karşınıza çıkan insan bile size bir şeyler göstermek adına karşınıza çıkıyor. O da rastgele gelmiyor, öyle söyleyeyim. Şimdi bu noktada bir şeyleri değiştirin ya da değiştirmeyin. Bu sizin tercihiniz olur. Ama değiştirmediğiniz sürece aynı şeyleri yaşamaya devam edersiniz. Ama diyorsanız ki ben böyle devam etmek istiyorum. Tabii ki de. Yani herkesin kendi hayatı, kendi kararları, kendi yaşamı. Burada şunu yapacaksın, bunu yapacaksın gibi değil. Ben bilgimi aktarıyorum. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Bu size kalmış olan bir durum. Ve burada işte şunu diyorsunuz ama işte kötüler de kazanıyor da. Yani kötü mü olalım? Hepimiz mi kötü olalım o zaman? Yani o zaman bakış açımız hep onlar bunu yapıyor. İşte onlar karşılığını almıyor. Tanrıcılık mı oynayalım? Yani buraya çok kızıyorum yani. İşte onlar çok kötü, onlar şunu yapıyor, onlar karşılığını almıyor. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Tanrıcılık mı oynuyorsun? Ya da affedip affetmemek. Bir kişinin yani bu inançlara göre değişir ama özellikle bu tür alanlarda işte bazen böyle şeyi övünmeyi seviyor ya bazı insanlar, işte din, işte biz şu diniz, işte aman yaratım deme, şunu deme, bunu deme diyen insanlar. O zaman tanrıcılık oynamayın siz de. Çok net bunu söylüyorum yani. Şimdi o noktada işte onlar kötü. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun kötü olduğunu? Belki arka planda o kadar güzel şeyler yapıyor ki. Sana göre kötü. Senin hayatına, senin çıkarlarına göre davranmadığı için kötü. Kötü de olabilir. Bakın burada iyi kötü şeyi yapmıyorum. Ama burada öfkeyle, nefretle bir şeyler kazanabileceğinizi düşünen arkadaşlarım çok yanılıyorsunuz. Ve insanların da yani şunu sorgulamayı çok doğru mantıken bulmuyorum. Şimdi birçok kez söyledim. Yani mesela deniliyor ki işte o bana şunu yaptı, onunla beni aldattı ama bak gitti evlendi. Görüyor musun? Bak işte ilahi adalet işlemedi. Nereden biliyorsun? Şimdi düşünün, diyelim ki evlisiniz. Eşiniz sizi başka bir, diyelim ki kadınsınız, başka bir kadınla aldattı. Boşandı sizden, gitti onunla evlendi. Tamam. Şimdi bakın, evli mutlu olarak siz oradan görüyorsunuz. Harika. Tamam. Yani diyorsunuz ki ilahi adalet işlemedi. İşte bak onlar ne kadar mutlu. Ben üzüldüğümle bilmem ne yaşadığımla kaldım. Tamam. Sizin gördüğünüz o. Bir de bu taraf, şu taraftan bakalım. İki kişi evli. Şimdi adam evlendiği kişiyle ilgili şunu düşünebilir. Ya ben evliyken bu kadın benimle beraber oldu. Bakın burayı, bu örneği yargılamak için vermiyorum. Hiçbir üç kişiyi de yargılamıyorum. Burada yargılama yapmıyorum. Farklı bir bakış açısı getirebilmek adına söylüyorum. Çok yorum geliyor çünkü. Bazı arkadaşlarım diyor ki yorumlara niye takılıyorsun? Emin olun sizin gördüğünüz bir yorum, o tarz ve artık haddini aşan o kadar çok yorum var ki gerçekten o belli bir şeyden sonra insanın kendi hakkına girilmiş oluyor. Öyle söyleyeyim size. Ve herkes kendiniz gibi bilmeyin lütfen. Siz bir eleştiri yaparken gerçekten eleştiri manasında güzel yaklaşımla, sevgi dolu bir eleştiri getiriyor olabilirsiniz ama bazı insanlar öfkesini, nefretini kusuyorlar. Çok net bunu söyleyebilirim.
Neyse buraya geçtim. Şimdi bakın karşınızdaki kişi evli. Şimdi adam diyor ki ya benimle beraberken ben evliyken benimle beraber oldu. Şimdi ben onunla evliyim. Acaba benle evliyken de başkalarıyla olur mu? Şimdi bunu düşünüyor. Kadın diyor ki ya bu adamla ben başkasıyla evliydi bu adam bana bak. Şimdi benle evli ama başka kadınlara da bakar mı? Şimdi düşünün böyle bir evliliğin içerisinde mutlu olma ihtimalleri nedir sizce? Güvensizliğin olduğu, sürekli acabaların olduğu, en ufacık şeyde karısını da bıraktı ya da kocasını da bıraktı. Bana da aynı şeyi yapar mı? Güven dediğiniz şey öyle çok çabuk kurulabilen bir şey değil. Bunu eminim benden daha iyi biliyor birçok arkadaşım. Şimdi o yüzden siz uzaktan baktığınızda bu yargılamayı yapıyorsunuz ya ilahi adalet yok. İşte onlar mutlu bilmem ne. Nereden biliyorsun arkadaşım? Nereden biliyorsun? Ya da o kişinin vicdan yapmadığını nereden biliyorsun? Ya da o kişinin bu durumun içerisindeyken gerçekleri göremediği, senin canını yaktığını fark edemediğini nereden biliyorsun? Canını yaktığını da düşünmeyebilir. Negatife de hizmet ediyor olabilir. Ama o noktada da artık onunla Allah arasındadır o şey. O oradan alacağı sınavı varsa, dersi varsa, bir şeyi varsa alır. Yani o yüzden lütfen, yani bunu söylerken yani kızıyormuş gibi algılanıyor olabilir ama insanların kendi yaşadıkları o negatifliği daha da büyüterek kendilerini o negatiflik küresinin içerisine alıp mutsuz, hayatı kaçıran, sürekli yaşadığı negatif şeyleri düşünerek zevk almadan, mutlu olmadan geçirdikleri bir ömrü görmek o kadar üzücü bir şey ki. Gerçekten çok üzücü. O yüzden lütfen bu alandan bence çıkın. Çıkmak istemeyen arkadaşım çıkmasın. Sıkıntı yok. Yani burada şey yapıyormuşum gibi yazılınca çok öfkeleniyorum. Yani yapmak zorunda değilsiniz. Zaten birinin bir şey demesine göre yapmayın. Ama ölçün, tartın, değerlendirin. Tanrıcılık oynamayalım ya. Hiçbirimiz oynamayalım. Öyle diyeyim. Kendine savaşmaya devam ettiğin sürece asla kazanan sen olmayacaksın. Kendinle barış dedi. Videoları da beğenmeyen, hoşuna gitmeyen, yorumu, kartı, işte masayı, bilmem neyi beğenmeyen arkadaşlarım izlemesinler. Onlar kendileri kanal açsınlar. Bana da haber versinler. Gerçekten buradan reklamını ben yapabilirim, önerebilirim yani. O çok oturduk yerden bilen, işte şöyle yapalım, böyle yapın, işte eğitim verenler, ders konuşma şeyi veren arkadaşlarım. Gerçekten açın. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Gerçekten destek olacağım. Her gün videolarımı başında sizi tanıtacağım yani öyle söyleyeyim. Biz de öğrenmiş oluruz. Mucizelere inanıyorum. Hayatın bana yapacağı güzel sürprizlere açığım. Şans her zaman benden yana diyebilirsiniz. Bu arada 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Çok konuştum. Bu aralar genel olarak gezegenlerin şeyi herhalde birazcık böyle yükselme şeyleri var ama sınırlarımızı çizmemiz gerekiyor. İşaretlere inan, iyi insanların varlığına inan, hayallerin gerçekleşeceğine inan, mutlu bir ilişkin olabileceğine inan, bir gün her şeyin kolaylıkla düzelebileceğine inan. İşte bu kart bana geldi. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben bu öfke sebebinin altını tabii ki kendimle ilgili de değerlendiriyorum. En büyük öfkeye de bu kanalda birçok yani en başından beri gördüğüm şey gerçekten o kadar iyi insanların olduğu ki gerçekten ama yani güzel kalpli o kadar çok insan varmış. O onaylamayı bana o kadar güzel yaptı ki bu kanal. O yüzden böyle yorum yapan kişileri görünce yani dedim Allah'ım bu kadar kötü insanlar olmasın. İnsanların kalbi bu kadar kötü olmasın. Aydınlansın. Gerçekten olmasın. Kötülük hiçbir şey getirmez. Size kötülükten başka. Sizin yaptığınız negatif bir şey sadece size geri döner. Karşınızdaki kişiye gelir, belki üzülür, belki kırılır. Ama o da zaten kendi içindeki o tamir etmesi gereken alanları görür. Ama siz bir kişinin kalbini kırdığınızda karşılığının ne olabileceğini hayal bile edemezsiniz, öyle söyleyeyim. Bir seçen arkadaşlarım, para prensi.
Tılsım Prensi geldi. Genel olarak çözülemeyen sorunların çözülmesinden bahseder bize ve çok güzel geldi. Özellikle günün enerjisinde ya ben bu konuya çok takıldım, ben bu konuyu çözemiyorum bir tür dediğiniz şeylerin aydınlanma durumu çok çok yüksek. Görmeye niyet edin lütfen. Özellikle farklı bir bakış açısı getirmenizde fayda var diyebilirim. Karanlığın aydınlanması anlamına da gelir. Burada güzel bir farkındalık oluşabilir diyebiliriz. İki seçin arkadaşlarım. Geçen gün de bu kart aynı bu şekilde sizlere gelmişti yani bu şekilde gelmişti. Hatta ikiye seçin arkadaşlarıma gelmişti. Aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam. Burada çok net, şunun için söyledim bunu. Burada çok net özellikle o kartı da seçen arkadaşlarım varsa arada size böyle katmerli bir şekilde geliyor diyebilirim. Bırakmanız gereken bir şeyler var. Yani geride bırakmanız, ortamınızı değiştirmeniz, yaşadığınız alanı değiştirmeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Ve sistem çok net diyor ki dön arkanı git. Zor gibi geliyor ama çok güzellikler gelecek hayatına. Üçü seçen arkadaşım. Asılmış adam. Biraz hareketsiz kalmanız gereken bir sürecin içerisindesiniz diyebilirim. Büyük resmi göremiyorsunuz. Daha böyle küçük ayrıntılarda boğuluyor olabilirsiniz. Özellikle çözülemeyen durumlarım var benim de diyorsanız siz de. Burada sizin aslında biraz daha hareketsiz olmanız, belki kendinize çekmeniz, daha böyle sakin enerjilere geçmeniz ve uzaktan bakmanız gerekiyor diyebilirim. Burada şey hissi de olur. Yani örneğin bir sorun vardır. Sürekli siz çabalıyorsunuzdur. İnsanlar için çabalıyorsunuzdur. Sorunu çözmek için çabalıyorsunuzdur. Ve çabalamanıza rağmen çözülmüyordur bir şeyler. Burada sistem diyor ki sen bir dur bakalım. Dur bir çek kendini. Bak bakalım sen çabalarken çabaladığın insanlar ya da işte o durumlar hangi alemde oluyor? Yani burada değişen bir şey var mı? Sen ne için çabalıyorsun? Belki de karşı tarafın hiç istemediği bir şey için çabalıyor olabilirsiniz. Bu alanı görmek çok güzel bir aydınlık getirecek diyebilirim hayatınıza. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın. Bu hafta, 2 haftadır hatta biraz çok konuşuyor ve fevri olabilirim. Affola ama gitmesi gereken mesajlar. Emin olun. Şunu unutmamak gerekiyor. Bu alanların birçok kez bunu da söyledim zaten ama bu alanların içerisinde olan insanlar da hiçbir şeyden etkilenmeyecek. Heykel gibi o müthiş aydınlanmış insanlar gibi davranmasını beklemeyin. Karşınızdaki insanlar da duyguları var. Onlar da bir yoldan geçiyor. Onların da sınavı var. Her zaman sınavlar bitmiyor. Her zaman o sınavların içerisinden geçiyoruz. Ama lütfen her ne olursa olsun sevgiden uzaklaşmayın. İnsanlara yani o kadar güzel kelimelerle güzel şeyler aktarabilirsiniz ki illa bir şey söylemek istiyorsanız bu şekilde güzel bir dil seçin. Bunun yanı sıra genel olarak böyle takıldığınız şeylerle durun bir bakın. Ben neredeyim bu noktada? Ya da ben niye bunu düşünüyorum diye. Emin olun birçok şey katacaktır. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.